Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere kıyır kıyır ağızda dağılan çok kolay ve bir o kadar lezzetli kurabiye tarifini izleyeceksiniz. Kurabiyemiz için gereken malzemeler 250 gram oda ısısında bekletilmiş tereyağı veya margarin kullanabilirsiniz. 1 adet yumurta sarısı, akını üzeri için ayırdım kenara. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı dolusu pudra şekerini ekliyorum. Sonrasında spatula yardımıyla malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Malzemeleri güzel karıştırmak için mutlaka dediğim gibi katı yağ veya tereyağınızı oda ısısında yeterince yumuşamış olması yeterli. Karıştırmış olduğum malzemelerin üzerine unu ekliyorum. Unu yaklaşık 4,5-5 su bardağı kadar un ekledim arkadaşlar. Tabii ki sizlerin malzemesine, un marka kalitesine göre değişebileceği için sizler her zaman hamurunuzun kıvamına göre ekleyebilirsiniz. Bir paket kabartma tozu, bir paket de vanilyayı da ekledikten sonra biraz spatula yardımıyla karıştırıp geri kalanını elimle yoğurarak devam edeceğim. Özellikle kurabiye tarifinde onun hepsini bir anda eklememek gerekli. Bir kısmını kenara ayıralım. Sonrasında hamurunuzun kıvamına göre ekleyebilirsiniz. Bazen malzemeye göre gerçekten un miktarı da değişebiliyor. Hamurumu güzelce yoğurdum. Bu kıvam alana kadar unumu da ekledim. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan bir hamur elde ettim. Tezgahımda da biraz yoğurma işlemine devam ediyorum. Hamurum daha güzel toparlanması için. Hamurumun da kıvamını görüyorsunuz. Güzel kıyır kıyır kurabiye olmak için mutlaka bu kıvamda yapmaya özen gösterin. Yeterince yoğurmuş olduğum hamurumdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayacağım. Sizler dilerseniz daha ufak veya daha büyük parçalar halinde de yapabilirsiniz. Koparmış olduğum hamurumu avucumun içinde bu şekilde yuvarlıyorum. Çok bastırmadan kenara alıp tekrar aynı işleme devam ediyorum. Hamurunuz çok sert olursa istediğiniz kıyırlığı elde edemezsiniz. Çok da fazla cıvık hamur elde ederseniz pişerken kurabiyeleriniz de çok yayılma olur. O sebeple tam kıvamlı hamur yapmaya özen gösterelim. Bütün hamurumu şekilleme işlemim bitti. Toplamda 30 adet kurabiye hamuru elde ettim. Kurabiye hamurlarınızı bu şekilde sade olarak tepsiye alıp da pişirebilirsiniz. Benim gibi fındıkla da yapabilirsiniz. Bir su bardağı kıyılmış fındık, bir adet yumurta akımı hemen birazcık çatal yardımıyla karıştırıyorum. Bir adet yumurtanın sarısını hamuruna kullandım. Akını da üzeri için kenara ayırmıştım. Kurabiye hamurumu ilk önce yumurta akığına bu şekilde batırıyorum ve sonrasında kıyılmış fındığın içine de batırıp hemen yağlı kağıt serilmiş olan tepsimin üzerine kurabiye hamurlarını yerleştiriyorum. Bu arada ben fındık kullandım. Sizler dilerseniz ceviz de kullanabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediyseniz videomu beğenerek kanalıma destek olabilirsiniz. Bütün hamurlarım bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Kurabiye hamurlarımı tepsime hepsini yerleştirdim. Fırınımı da bu arada 175 derecede ısıttım. 10 dakika kadar ısıtılmış fırınımda fansız ayarda orta rafta pişireceğim kurabiyelerimi. Hafif pembeleşince 160 dereceye alacağım. Bu şekilde kurabiyenin içinde güzel pişmesini sağlayacağız. Kıyır kurabiye için kesinlikle 175 derecede ilk önce pişirelim. Hafif pembeleşince 160 derece alıp o şekilde pişirmeye devam edelim. Evet arkadaşlar kurabiyelerim pişti.
Benim fırınımda yaklaşık 35 dakikada pişti. Dediğim gibi ben birazcık ağır ağır pişirdim. Bu şekilde daha kıyır oluyor. Hemen size nasıl dağıldığını, kıyır kıyır olduğunu test etmek istiyorum. Bu şekilde elimizle ufalandığında hemen dağılıyor arkadaşlar. Günlerce bayatlamayan, aynı kıyırlığını koruyan kurabiye tarifini şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.